İsmim Mehmet Gözet benim. Markalama tasarımı hakkında konuşacağız bu akşam ve ben de markalama tasarımı ile ilgili çalışmaları olan birisiyim. Sunumda kendimi daha iyi anlatacağım. O yüzden direkt sunumla başlıyorum. Sunum sonunda, Ozan'ın da sunumundan sonra sorularınız olursa seve seve de cevaplarım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. Bildiğiniz gibi 30 Mayıs 2020'de Crew Dragon göreviyle SpaceX ve NASA uzaya bir roket gönderdi. Falcon 9 roketi. Ve bu roketle beraber uzay istasyonuna, yani 408 kilometre uzaklıktaki uzay istasyonuna 2 yolcu ulaştırdılar. Benim büyük bir heyecanla izlediğim bir görevdi bu. Ben İzmirliyim aslında ve İzmir-İstanbul arası kaç kilometre diye bir baktım. 478 kilometreymiş. 4,5 saatte İzmir'e varabiliyorum. Bir de uzay istasyonuna kaç saatte vardıklarını hatırlayalım. 19 saatte varmışlar ve 2 saatte yanaşma, yani otopark sürmüş. Ve bu arada bilginiz olsun diye söylüyorum. Aslında 27.000 kilometre saatte hızla gidiyorlar uzay istasyonuna. Ve uzay istasyonunda 27.600 kilometre saat hızla dönüyor dünya etrafında. Merhabalar herkese. Benim ismim Mehmet Gözetlik. Markalama tasarımı hakkında çalışan bir serbest tasarımcıyım. Ama aynı zamanda tasarladığım ürünler dünyada satılıyorlar. Tasarladığım posterler kendi online mağazamda satılıyor. Ve tasarladığım fontlar var yine. Bunları da online mağazam aracılığıyla satıyorum. Ama bir taraftan da tasarladığım logolar var. Ve bu logolar hakkında biraz konuşacağım bugün. Bunların detaylı öykülerine bakmak isterseniz kendi Behance sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Orada hepsinin briefleri, detaylı öyküleri yer alıyor. Neden uzayla başladık bugün? Neden roketin kalkışıyla başladık sunuma? Uzayı çok seviyorum. Kendi telefonumda da şu anda şöyle göstereyim. Bir NASA wallpaper'ı kullanıyorum. Ama sebep bu değil. Uzay perspektifinden size 4 ipucu vereceğim markalama tasarımıyla ilgili. Asıl sebep bu. İlk ipucu çok kurumsal bir yerden geliyor. NASA'nın kendisinden. NASA biliyorsunuz 1969 yılında Ay'a insanlı bir uçuş gerçekleştirdi. Ama bunun kadar önemli bir şey daha yaptı. 1975 yılında bir kurumsal kimlik kılavuzu yayınladı. Yani kendisi yaptırdı. Ve Dan and Bruce tasarım şirketi tarafından hazırlanan bu kurumsal kimlik kılavuzunda çığır açıcı bilgiler yer alıyor. Şu anda benim arkamda kitaplıkta da var bunun bir kopyası. Ve yapıldığından 40 yıl sonra benim elime geçmiş olmasına rağmen 2014 yılında edinebilmiştim. Standards Manual diye bir web sitesi var. Buradan edinebiliyorsunuz siz de eğer satın almak isterseniz. 40 yıl sonra bile benim ufkumu açmaya devam ediyordu hala. Ve ilk ipucum bu bağlamda tasarım ufkunuzu internet ile sınırlandırmayın, dil ile sınırlandırmayın, ülke ile sınırlandırmayın, marka ile sınırlandırmayın, sektör ile sınırlandırmayın ve hatta tasarım ile sınırlandırmayın. Ne kadar çok bilgi edinirseniz markalama konusunda o kadar başarılı olursunuz. Tıpkı benim ABC, son zamanlarda yaptığım bir markalama tasarımı olan ABC'de olduğu gibi ABC kurumsal kimliğinde yaptığım çok önemli bir geliştirme var aslında. O da şu, logoyu aynı boyutta kullandığımız halde daha büyük bir tipografi görünüyor. Daha sade bir yapısı da var ama tipografiye de bakarsanız eğer aynı boyutta olmasına rağmen daha büyük olduğunu fark edeceksiniz. Bu neyi sağlıyor? Ürünlerin üzerinde aynı boyda kullansak bile daha okunabilir, daha fark edilebilir, daha işlevsel bir logo ortaya çıkmasını sağlıyor. Peki neden böyle bir şey yaptım? Çünkü marketleri dolaştım. İnternetten araştırmak yerine satıldığı yerlere gittim ve şeyi fark ettim. Aslında ürünün bir probleminin okunurluk olduğunu, okunurluk ve okuturluk olduğunu fark ettim. Dedim ki yeni logoda daha dikey, daha condensed ve daha okunabilir bir şey olması gerekiyor. Ve bunu benim internetten çözme imkanım yoktu. Bunun için mutlaka
saha araştırması yapmam gerekiyordu ve benim görmem gerekiyordu buradaki raflardaki ürünleri. Bu da ambalaj tasarımının öncesi ve sonrası. Farkındaysanız daha okunabilir, daha fark edilebilir bir tasarım ortaya çıktı. Mayıs 30'da Crew Dragon görevi başladığında Amerika tam 9 yıl sonra uzaya bir insanlı uçuş gerçekleştirmişti. Daha önce bu 9 yıl içerisinde uzay istasyonuna giden astronotlar vardı ama her zaman Rusların Soyuz roketleri kullanılıyordu bu 9 yıl içerisinde. Peki ne oldu da 9 yıl boyunca durdu? Çünkü çok pahalıydı Space Shuttle, yani uzay mekikleri ve aynı zamanda çok feci kazalara sebep oldular. Burada bir tanesini gösteriyorum şu anda. Challenger'ın patlayışı 1986 yılındaki. 6 astronot ve bir öğretmenle beraber 7 yolcusunu ölümüyle sonuçlandı bu feci kaza. Ve bunu gösteren Challenger The Final Flight, Son Uçuş isimli bir Netflix belgeseli var. Bir seri bu. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Bu neden önemli? Sadece başarının değil, başarısızlığın da incelendiği, irdelendiği bir alan uzay. İrdelenmesi de gerekiyor. Ve daha ilginç bir tane başarısızlık videosu göstereyim. Burada SpaceX'in roketlerinin patlayışları var. Bayağı arka arkaya SpaceX roketleri nasıl yere indiriyorlar, nasıl uçabiliyorlar onu gösteriyor. Ve arka arkaya patlayan roketler görüyoruz. Yani ben asıl şaşırttığım noktayı göstereceğim şimdi size. Bunları SpaceX'in kendi official, resmi YouTube hesabında görüyoruz. 24 milyon kişi SpaceX'in resmi hesabında SpaceX'in başarısızlıklarını izliyor. Burada ikinci ipucum geliyor. Hata yapmaktan korkmayın. Eğer hata yapmıyorsanız yeterince yenilikçi değilsiniz demektir. Dolayısıyla benim de yaptığım onlarca hata var. Bunlardan da yeri geldiğinde bahsederim. Ama burada bahsetmek istediğim proje 2010 yılında yaptığım bir proje. Ambalajlarda acaba hata mı yapıyoruz? Aslında görsel iletişimciler olarak bir şeyleri yanlış mı planlıyoruz diye sorma projesiydi aslında bu. İnsanlara biz hata mı yapıyoruz, yapmıyor muyuz aslında diye 3 tane versiyonunu sundum günümüzde kullandığımız ambalajların. Soldaki gördüğünüz kendi hali, orijinal hali. Ortada biraz sadeleşmiş hali var. En sağda da bana göre en sağda hali var. İnsanlara sordum, size hangisi doğru geliyor? Yani aslında var olan mı doğru geliyor? Aslında biraz sadeleşse daha mı iyi olur diye. Aslında şimdiye kadar 20 tane versiyonunu ürettim bunun ama çok daha azını gösteriyorum şu anda. Ve bu proje, acaba hata mı yapıyoruz diye ürettiğim bu proje beni Pekin tasarım trenlerine taşıdı. Starbucks logosunu değiştirdiğinde Washington Post'un tetikleyen, bu değişimin tetikleyicilerinden olarak beni haber yapmasına sebep oldu. Selfridges, İngiliz mağazacı David Selfridges, No Noise isimli bir kampanyaya ilham kaynağı olarak seçti bu projeyi ve kendi ikonik sarı torbasından logosunu sildi. Ama o sadece o silmedi. Başka uluslararası markalarda kendi logolarını kendi ürünlerinin üzerinde sildiler ve sessiz ürünlerini 3 ay boyunca Selfridges'da sattılar. Burada 3-4 tanesini gösteriyorum şu anda. Beats by Dre de bunlardan bir tanesi. Levi's. Bayağı bunlar gerçekten üretildi ve 3 ay boyunca Selfridges'da satıldılar.
30 Mayıs'ta Crew Dragon misyonu başladığında aslında bir minat da başlamış oldu insanlık adına. Artık çoklu gezegene doğru ilk adımı atmış olduk. Neden? Çünkü aslında SpaceX'in ufkundaki görevi Mars'a ulaşmak. Ve bu yüzden SpaceX'te 2 tane gezegen posteri var. Bu arada bunların ikisi de Mars. Birisi şu anki Mars, birisi de sağda gördüğünüz dünyaya benzeyen de dünyevi Mars. Elon Musk'ın hayalindeki Mars. Bu da gerçek boyutları, SpaceX'in genel merkezindeki gerçek boyutları posterlerin. Ve SpaceX bu göreve aslında 2002 yılında hedef olarak kendisine belirledi. Ve 2025 yılında da ilk insanlı Mars uçuşunu gerçekleştirmeye hedefliyorlar. Bunda belki 3 aşağı 5 yukarı kaymalar olabilir. Dolayısıyla sonraki ipucum süreç bazlı çalışma metodu. Biliyorum ki ben de bu aşamalardan geçtiğim için biliyorum. Dakikalar, saatler içinde yapmamız gereken çalışmalar oluyor, üretmemiz gereken projeler oluyor. Ama aslında doğrusu bu değil. Doğrusu haftalar, hatta aylar, bazen yıllar içinde proje üretmek. Ve markalama çalışması yapan bildiğiniz bütün başarılı şirketler böyle çalışıyorlar. Yani uluslararası şirketlerin genel çalışma süreleri ortalama 1 yıl. Ve ben de böyle çalışıyorum aslında. Şimdi insanlar bana soruyorlar, işte buradaki şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın? Aslında verebileceğim en büyük sır uzun sürede yaptım. Ve mesela otoban, evet çok kapsamlı bir kimlik gibi duruyor. Ki gerçekten de öyle. Şurada. Aslında 160 iş gününde yapıldı otoban. 160 iş gününde ortaya çıktı bu kimlik. ABC, bir kısmını göstermiştim biraz önce. Bunları çok hızlı geçeceğim. Zaten internette isterseniz bakabilirsiniz diye. 100 iş gününde yapıldı aslında. What's Wrong With isimli bir konferans için bir kimlik çalışması yaptım. Bu da aslında 120 iş gününde yapıldı. Azerbaycan Hava Yolları için yaptığım bir kurumsal kimlik çalışması. 60 iş gününde yapıldı bu. Kısalardan bir tanesi. Şok terapi, New Yorklu bir elektromuscle terapi ile fitness deneyimi sunan bir modern, teknolojik bir fitness merkezi. Kurumsal kimliğinde çok kapsamlı şeyler var. Ve kimlik üretim süresi 160 iş günü bunun da. Yani yaklaşık 8 ay. Sahur, yeni yaptığım kurumsallardan bir tanesi. New Yorklu bir mimari şirket. 80 iş gününde yapıldı. Sahur'unda 4 ay sürdü kimliğini yapmak. Club Stay bir uluslararası tatil club konsepti. Bunun da kurumsal kimliği 60 iş gününde yapıldı. Kundu, akıllı ev sistemlerinden oluşan bir residence, villa konsepti. Bunun kurumsal kimliği de yine 83. Biraz yavaş geçebilir miyiz işleri? Tabii. Yani Tabii, işleri tabii. sürerek geçelim mümkünse. Ve işler de bitti bu arada. Mayıs 30'da Crew Dragon misyonu başladığında aslında SpaceX tek başına değil, NASA ile beraber bir görev gerçekleştirdi. Ve daha yeni NASA'nın bir astronotu daha Soyuz roketiyle uzaya gönderildi. Ve
Burada 2 kozmonot, 1 astronot görev aldı. Ve 15 ülkenin ortaklaşa kullandığı bir alan Uluslararası Uzay İstasyonu. Ve böylelikle 4. ipucuna geliyoruz. O da kolektif bilinç. Günümüz problemleri aslında tek başımıza çözebileceğimizden daha karmaşık ve daha kompleks problemler. Ve bu da multidisipliner ortaklıklara, kolektif akıllara ihtiyaç duyuyor. Aynı benim Chinatown projesinde olduğu gibi. Chinatown projesinde bir batılı markayı seçip 太空人 ona en yakın prografik olarak benzer harf karşılığına dönüşebilecek bir kelimeyi seçtim Çince'de, ki bu NASA için astronottu, ve Çinlilerin meşhur neon tabelaları gibi bir neon görüntüsüne çevirdim. Chinatown ismini verdiğim bu projede batılı markaların Çince versiyonlarını ürettim. Burada amaç aslında aşina olmadığımız bir görsellikle yine insanları markalamanın çevirileri üzerine düşündürmekti. Deneysel bir tasarım projesiydi aslında bu. Ben bu markaları gerçekten Çince'ye çevirmiş değilim. Burada kavramsal bir tasarım projesi ürettim. Ki NASA burada da. Ve tabii ki projede Ateş Neon eğer katılmasaydı projeye gerçek etkisine ulaşamazdı proje. Çünkü neondan, yani ben Çincelerini yazmakta zorlandım. Burada gördüğünüz Asım neondan kıvırdı Çinceleri. Bayağı cam çubuktan. Ve Emre Başak, reklam fotoğrafçısı kendisi, olmasaydı eğer elimizde bir filmimiz olmazdı. Film demişken filmin kurgusunu yapan Süleyman Yılmaz da çok önemli bir katkı sağladı. Şimdi filmini göstermeyeceğim bunun. İsteyenler internetten, Vimeo'dan veya benim web sitemden veya Behance Network'ten izleyebilirler filmini. Kolektiflik demişken burada bizi davet ettiği için GMK'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kolektif akla katkı sağladığı için. Ama sadece bizi davet ettiği için değil. Başka insanları davet ettiği ve bir kolektif palet oluşmasına katkı sağladığı için. Birçoğunu izledim ben bu sunumların. Gerçekten çok faydalı. Özellikle bu işe merak duyan, ustalardan, bu işle ilgili uzmanlardan bilgi almak isteyen insanlara çığır açan, ufuk açan bir seçki olmuş. Bize bugün moderasyonuyla katkı sağladığı için Ferhat'a, etkinlik posteri için Yasemin'e ve markalama konusundaki işbirliği için Ozan'a teşekkür etmek istiyorum. Ama teşekkür etmek istediğim birisi daha var. Hafta boyunca ben bu GMK etkinliğinden başka bir de A-Type Kongresi'ne video kaydı çektim. Uluslararası bir fotoğrafi kongresi bu. Ve bir taraftan da önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Bununla ilgili hastane koşturmaları içindeydim. Ve oğluma çok az zaman ayırabildim. O da çok anlayışla karşıladı beni. Oğlum Atlas'a da teşekkür etmek istiyorum buradan. 2011'deki son uzay mekiği uçuşundan sonra 2020 yılında tekrar uzaya uçuş yapılmasının arkasında aslında Elon Musk ismi verilen birisinin çılgınca bir fikri vardı. Diyordu ki bunları geri indirmemiz lazımdı. Roketleri geri indirebiliriz. Ve Neil Armstrong dahil kimse inanmadı Elon Musk'a. O yüzden Bernard Picard'ın bir lafıyla bitirmek istiyorum sunumu. Yenilik hayatımıza giren yeni fikirlerle değil, eski inançların etkisinden kurtulduğumuzda gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin de ufkunuzu açmıştır ve sizi uzaya doğru yol aldırmıştır. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Mehmet, sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Önümüzdeki hafta olacağın ameliyatta da şimdiden acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederim.